İsrail'in en kapalı kutusu olan Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'da alışılmışın dışında bir dönem başlıyor. Kurumun başına ilk kez istihbarat kökenli olmayan ve askeri geçmişi tartışmalarla dolu bir isim gelecek. Yeni Mossad direktörü Goffman hakkında derin araştırma yaptık. Netanyahu devlet geleneğini bozdu. Son 15 yılda göreve gelen tüm direktörler Mossad kökenliydi. Goffman bu silsilenin dışındaki ilk isim olarak kayıtlara geçti. Liyakat, gizlilik ve ketumiyet. Bir istihbarat servisinin başına atama yapacak olsanız muhtemelen bu karakterde olmasını istersiniz. Ama İsrail'de bu sıfatların yanına 2 tane daha eklendi. Mutlak sadakat ve kural tanımamazlık. Peki 13 yaşına kadar Yahudi olduğunu dahi bilmeyen bir göçmen nasıl oldu da devletin en kritik koltuğuna oturdu? Goffman sadece bir asker değil. 2015 yılında Batı Şeria'da Shin Bet'ten habersiz kendi özel muhbir ağını kuracak kadar başına buyruk. 2020'de ise 16 yaşındaki bir çocuğu gizli operasyonlarda kullanıp deşifre olduğunda onu tek hamlede silecek kadar acımasız. 7 Ekim 2023'te Ashdod'daki evinden Siderot'a giderken Kassam Tugayları tarafından dizinden vuruldu. Canavliyle kaçtığı anlar İsrail kameralarına yansıdı. 13 yaşına kadar kim olduğunu bilmeyen bir çocuğun bugün İsrail'in en gizli kurumunun başına geçmesine giden süreci anlatacağız. GZT olarak bu videoyu hazırlamak için günlerce süren derin araştırmalar yaptık ve her stratejik detayı büyük bir titizlikle ilmek ilmek işledik. Arapça, İngilizce, İbranice ve farklı dillerdeki kaynakları taradık. Tercüme yaptık. Ekran başında izlediğiniz her dakikanın arkasında nitelikli içeriği size en doğru haliyle ulaştırma gayretimiz ve yoğun bir ekip emeği var. Sizlerden 3 milyona uzanan yolculuğumuzda kanalımıza katılmanızı ve abone olmanızı istiyoruz. Bu videoda yer alan tüm bilgiler açık kaynaklardan erişilen dijital materyallerden oluşmaktadır. İçerik, bilgilendirme sürecini desteklemek amacıyla kurgusal bir anlatıyla hazırlanmıştır. Hazırsanız başlıyoruz. Bölüm 1. Goffman'ın gençliği ve İsrail'e göç. Goffman, 30 Kasım 1976 tarihinde bugün Belarus sınırları içinde yer alan Mazır şehrinde doğdu. Ailesi Rus Yahudisidir. Ancak o dönem Sovyetler Birliği'ndeki yoğun antisemitizm baskısı nedeniyle bu kimlik ondan köşe bucak saklandı. Goffman, Yahudi olduğunu ve bir Yahudi ailesine mensup olduğunu 13 yaşına kadar bilmiyordu. Bu gerçeği ailesinin 1990 yılında İsrail'e göç etme kararı almasıyla gitmeden hemen önce öğrendi. O tarihler Sovyetler için geri sayımın başladığı dönemdi. Yıkılmaya çeyrek kala denilen dönemde Sovyetler bünyesindeki tüm yetişmiş beyinler ülkeden bir bir ayrıldı. İsrail ordusuna ilk katıldığı dönemde dahi İbranicesi oldukça zayıftı. Hatta askeri törenlerde milli marşı söylemesi gerektiğinde kelimeleri bilmediği için ciddi zorluk yaşadığını öğrendik. Okul yıllarında göçmen olması ve dışlanması nedeniyle ağır akran zorbalığına maruz kaldı. İsrail'de okula gidebilmek için yeni göçmenleri rahatsız eden birkaç Arsim'in yaşadığı bir caddeden geçmek zorunda kaldı. Arsim isimli grup, İsrail toplumunda genellikle maço bir tavır sergileyen, mahalle kabadayısı tiplemesine karşılık geliyor. Kendini korumak ve bu zorbalıkla başa çıkmak için boksa başladı. Bu sadece bir hobi olarak kalmadı. İsrail'de kendi yaş grubunda ikinci oldu. Ashdod'daki Deniz Subayları Lisesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi aldı. Okuldaki arkadaşları askere gitmeden önce çok fazla antrenman yaptığını ve fırtınalı kış günlerinde sahile gidip suya girerek dalgalara karşı yüzdüğünü yazdı. Goffman, askerlik öncesi eğitimini ise dindar Siyonist kesiminin kalesi sayılan Bnei David Askeri Akademisi'nde aldı. Eğitim süreci boyunca kipa takmadı. Çünkü kendini daha seküler olarak tanımlıyor. 1995 yılında 18 yaşındayken İsrail ordusuna girdi ve tercihini zırhlı birliklerden yana kullandı. Bu seçim onu ileride zırhlı tümen komutanlığına ve tüm generalliğe taşıdı. Gözlük taktığı için İsrail özel kuvvetlerine kabul edilmedi. Eski Başbakan Ehud Barak ve mevcut Başbakan Netanyahu'nun özel kuvvetlerde subaylık yaptığı dipnotunu da sizinle paylaşmak istiyorum. İki isim de farklı pozisyonlarda Yom Kipur Savaşı sırasında orduda görevliydi. Bölüm 2. Goffman'ın ajandasında ne var? Goffman'ın en net hedefi Gazze'de askeri bir yönetim kurmak. Bunu da İsrail'in sağlamasını istiyor. Yani Filistin'de Filistinlilerin söz hakkı olmamasını istiyor. Sahadaki saldırgan ve inisiyatif kullanan karakteri sebebiyle Suriye ve Lübnan hattında kuralları esneten bir yapılanmaya gidebilir. Ama en büyük önceliği Mossad'la Başbakanlık arasındaki kopukluğu çözmek ve kurumu Netanyahu'nun ajandasına uyumlu hale getirmek. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için İran Araştırmaları Merkezi'nden araştırmacı Oral Toa ile görüştük. Tamamlanmamış bir misyon
misyon olarak İran'ı gördüğü ve rejim değişikliği hedefinin ve kalan liderlik kadrosunun DMO'nun üst kademeleriyle alakalı olan kısımların yeniden yoğunlaşma ve buna göre yarım kalan işi tamamlama üzerine bir misyon olduğu söyleniyor İran dosyası noktasında. Sadece dışarıdan gelecek tehditlerle değil, içerideki düşmanlarla da ilgilenmesi gerekecek. Kurumunda kendisine bağlı çalışacak yöneticilerin büyük çoğunluğu istihbarat kökenli. Uru Almakis davasında yalan ifade vermekle suçlandı. Hakkında ceza soruşturması açılması da bekleniyor. Mossad'ı yeniden yapılandırmaya çalışırken İran'ın nükleer programı ve Hizbullah gibi önemli dosyaları devralacak. Gene aynı şekilde nükleer dosyadaki baskıyı kalıcılaştırmak, daha da arttırır hale getirmek ve bunu kalıcı hale getirmek ve sürekli sabotaj, suikast döngüsünü kurmak gibi bir düşüncesi olduğu dile getiriliyor. Yani bundan sonraki süreçte savaş bitsin bitmesin sabotaj ve suikastları İran'da durmaksızın devam etmek gibi bir düşüncesi olduğundan bahsediliyor. Söz konusu hamle, teşkilat dışından birisinin en tepeye oturtulması, rejim değişikliği beklentisinin kurumsal yapıya nüfuz etmesi ve en kritik dosya olan İran'ın artık bizzat başbakanlık üzerinden yürütülmesi gibi köklü değişiklikleri temsil ediyor. Goffman, Netanyahu'ya sadakatiyle tanınıyor. Bürokraside Filistin konusundaki şahin isimlerden. Gazze'de askeri bir yönetim kurulmasını istiyor. Hatta bu konudaki tartışmalı raporu Netanyahu tarafından resmi politika değil, onun şahsi görüşüdür denilerek bir kenara itilmişti. Doğrudan bir iç karışıklık oluşacağını kısa vadede ve hatta orta vadede ben öngörmüyorum. Fakat bu tip atamaların ve bu tip sertleşmelerin uzun vadede yaratabileceği ayrışmalar görebiliriz belki. Çünkü Netanyahu hükümeti gerçekten belli anlatılar, özellikle güvenli İsrail anlatısına çok ciddi zarar verdi ve vermeye de devam ediyor. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'le de yakın. O, Goffman'ı seçkin ve parlak bir kariyere sahip, her bakımdan layık bir subay olarak tanımlıyor. Peki Netanyahu neden bir istihbaratçıyı değil de bu sadık askeri seçti? Kulislerde konuşulan şu: Netanyahu kendisine karşı protestoları körüklediği iddia edilen Mossad'ı dizginlemek istiyor. Acaba Goffman kurumu siyasete daha yakın tutmak için mi görevlendirildi? Goffman 2025 ve 2026'daki İran savaşlarının planlama aşamasında askeri seçenekleri önceliklendiren bir isim. Mevcut direktör Barnea, 14 Nisan 2026 tarihli konuşmasında İran'daki rejim değişikliği hedefinin tamamlanmadığını, görevin halefine devredildiğini ima etmişti. Barnea için bu rejimin hızlı şekilde devrileceğini raporlarını sunan kişi olduğu söylenir ve yanıldığı iddia edilir ki sahaya bakıldığında eğer gerçekten kendisi ise bunu sunan, Hamaney'in öldürülmesiyle protestolarla birlikte rejimin değiştireceğini düşünen kişiler kendisi ise evet yanıldığı ortada. Goffman yönetimindeki Mossad, İran'ın 2 yıldır aldığı hasarı iltihap haline döndürmek isteyebilir. Bu yüzden siyasi mühendislik amacıyla sabotaj ve suikast faaliyetlerini artırmaya çalışabilir. Beşar Esad döneminde Suriye'de kümelenmiş İran vekil güçleri Şara dönemiyle birlikte dağıldı. Ancak içerideki İran unsurlarına yönelik müdahale edebilme imkanı var. Suriye'deki hedeflere yönelik yeni hava saldırıları veya sabotajlar görülebilir. Goffman, İran'ın askeri mücadele yoluyla düşeceğini savunan bir isim. Atama kararının arkasında Netanyahu ile bu konudaki fikir birliği önem taşıyor. Çünkü o da İran'ı düşman ve şeytan olarak tanımlıyor. Ancak Goffman İngilizce bilmiyor. Sadece Rusça ve İbranice'ye hakim. Bu yüzden batılı mevkidaşlarıyla görüşürken dil sorunu yaşayabilir. İstihbaratı ilgilendiren konular konuşurken yanınızdaki tercümana ne kadar güvenebilirsiniz? Bundan 10 yıl sonra gizli işlerinizi bir sosyal medya hesabında paylaşmayacağının garantisi var mı? Geçmişindeki Lübnan tecrübesi sebebiyle Mossad'ın başına geçtikten sonra Hizbullah'a yönelik saldırılarda veya suikast girişimlerinde artış yaşanabilir. Shin Bet gibi kurumları 2015'te aldatan bir adam şimdi Mossad'ın başına geçmesi kurumlar arası güvensizliği körükleyebilir. Bölüm 3. Mossad'ın başına giden yol. 7. Tugay'daki görevinden sonra Golan'daki birliklerin başına koyuldu. Karanlık bir figüre dönüşümü devam etti. O dönemde henüz 16 yaşında olan Uri Almakis isimli bir genci kendi kişisel operasyonları için kullandı. Goffman bu genci Telegram kanalları üzerinden İsrail ordusunun gizli ve örtülü operasyonlarına ait görüntüleri kullanarak kampanya düzenlemesi için görevlendirdi. Almakis, Telegram üzerinden örtülü operasyonların kayıtlarını paylaştı. Ayrıca kendisine bazı subayların yardım ettiğini iddia etti. Goffman'ın onlara Suriye içinde istihbarat toplattığı ortaya çıktı. Almakis'in sızdırdığı görüntülere
araştırdık. 2020'de açılan World News IL isimli Telegram kanalını yönettiğini tespit ettik. Yaptığımız araştırmalarda bu içeriklerin bir kısmının başka kanallarda da arşivlendiğini fark ettik. Bu kanalları tarayarak içeriklere eriştik. Skandal ayyuka çıktıktan sonra bazı dijital temizliklerin yapıldığını anlıyoruz. Ekrandaki videoda kamera hareketi anlaşılıyor. Almakis bu görüntüyü bir bilgisayar ekranında izlerken telefonuyla kayıt altına almış. Çünkü izlediği ekranın kenarını da görüyoruz. Fare simgesinden de anlaşıldığı gibi videoyu gizlice kaydettiğini anlayabiliyoruz. Bu iki videoda Goffman'ın Golan'daki günlerinde yapılan saldırıların kanıtı olarak karşımızda. Bu videoda ise İsrailli bir askerin saldırıya uğradığı anlar gösterilirken kameraya bir anlığına diğer videoların bulunduğu dosya isimlerini yakaladık. British Police adındaki bir dosya ilgimizi çekti. Görseldeki iki fotoğrafın tarihine dikkat etmenizi istiyoruz. Biri Ekim 2020'de, diğeri Ağustos 2020'de kaydedilmiş. İlk görselde Fordow'daki uranyum zenginleştirme tesisinin uydudan fotoğrafı çekilmiş. Tesisteki inşaatların kapsamı ve tamamlanma yılları not düşülmüş. İkinci görselde ise İran'a ait kısa veya orta menzil olduğu düşünülen hava savunma bataryası ve hava üssü fotoğraflanmış. İran'a yönelik askeri seçeneklerin 6 yıl önceden planlandığını ve üzerinde çalışıldığını anlıyoruz. Bu videoda ise İsrail'in sadece Filistinlilere değil, kendi vatandaşlarına yönelik kötü muameleye delil olacak bir uygulamayı görüyoruz. Gözaltı görüntüleri Batı Şeria'daki Burin topraklarında kurulan Yitzhar isimli yerleşimine ait. Bölgede dönemin İsrail hükümetine muhalif bazı gençlerin gece baskınıyla gözaltına alınıp sürüklendiğini görüyoruz. Yitzhar'ın bulunduğu bölge 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması uyarınca C bölgesi olarak belirlendi. Bu da bölgenin tamamen İsrail kontrolü altında olduğu anlamına geliyor. Bu görselde ise İran'a ait MV Saviz gemisinin içi fotoğraflanmış. 2021 yılında Eritre açıklarında yapışkan mayınlara çarparak hasar aldı. Gemi İran hükümetine bağlı denizcilik şirketine ait. MV Saviz o günlerde birkaç yıldır Kızıldeniz-İran arasında mekik dokuyordu. Amerikan Terörle Mücadele Merkezi gemide sinyal istihbarat kubbeleri ve çeşitli antenler bulunduğunu iddia ediyor. Ayrıca güvertesinde Yemen'e personel taşımak için en az 3 adet sürat teknesi bulunduğunu öne sürüyor. İranlı yetkililerse deniz güvenliğini sağlamak ve korsanlarla mücadele etmek için Yemen açıklarında bulunduğunu belirtiyor. Saviz'in fotoğraflarının İsrail'de bulunması ise aklımıza iki soruyu getirdi. Birincisi, geminin içindeki kamera görüntüleri İsrail tarafından hacklendi mi? İkincisi, gemiyi fotoğraflayan bir İranlı İsrail tarafından angaje edilerek İsrail için mi çalıştırıldı? Siz ne düşünüyorsunuz? Uri Almakis 44 gün boyunca Shin Bet tarafından sorgulandı. Direncini kırmak için bilerek uykusuz bıraktılar. Avukatla görüşme hakkını da kısıtladılar. Sorgu sırasında Telegram'daki paylaştığı materyalleri 210. Tümen'de görevli bir askeri istihbarat subayı tarafından aldığını iddia etti. Bu iddialar Goffman ve ilgili subaylar tarafından yalanlansa da Almakis'in avukatları telefonuna eriştikten sonra konuyu teyit eden belgeleri resmi makamlara sundu. Almakis sorgulamanın ardından 1,5 yıl ev hapsine mahkum edildi. Mesele sadece bir sosyal medya yönetiminden ibaret değil. Arka planda çok daha sarsıcı bir tablo var. Goffman resmi ifadesi sırasında Almakis'in üzerini tek hamlede çizdi ve onunla en küçük bir bağı olduğunu bile inkar etti. Bugün Almakis yaşadığı büyük ihaneti şu sözlerle dile getiriyor. Goffman beni bir piyon gibi kullandı. Hayatımı hiçe saydı ve ben Shin Bet'in soğuk hücrelerinde işkence görürken beni yapayalnız bıraktı. Akıllarda ise tek bir soru işareti kaldı. Kendi elinde yetişen bir çocuğu bu kadar kolay feda eden bir kişi, Mossad'ın gölge operasyonlarındaki ajanlarını gerçekten sahiplenir mi? Golan'daki günlerinden sonra 2022 yılının Eylül ayında Ulusal Kara Eğitim Merkezi Komutanlığı'na getirildi. Burada İsrail askerlerine savaş taktikleri çalıştırdı. 7 Ekim 2023 sabahı Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu başladığında Goffman ne sınır birliğinin komutanıydı ne de o gün görevliydi. Goffman o sabah Ashdod'daki evindeydi. Roket sirenleri ve sızma haberlerini duyar duymaz emrindeki birliğin toplanmasını beklemeden Siderot'a gitmek üzere yola çıktı. Siderot yakınlarındaki Sha'ar Hanegef kavşağına ulaştığında Kassam Tugayları mensuplarıyla çatıştı. İki Hamaslıyı etkisiz hale getirmesine rağmen çatışmanın en sıcak anlarında diz kapağından vuruldu. Toplamda 4 ayrı ağır ameliyat geçirdi. Uzun süre tekerlekli sandalyede kaldı. Fizik tedavi uygulandı.
Netanyahu tarafından hastanede ziyaret edildi. İyileşme sürecinin ardından Goffman, orduya dönmek yerine Netanyahu'nun sağ kolu olarak atandı. Tümgeneral rütbesine yükseltildi ve Başbakanlık Askeri Sekreteri oldu. Bu makam, Mossad, Shin Bet ve orduyla başbakan arasındaki tüm gizli iletişimin kavşak noktası olarak biliniyor. 2025 yılının Ocak ayında Gazze'de sözde insani yardım dağıtmak için SRS isimli şirket sahaya sürüldü. Şirketi araştırırken ilginç bir bilgiyle karşılaştık. Goffman'ın o güne kadar hiç insani yardım dağıtım tecrübesi olmayan bir Amerikan şirketini tercih etmesi dikkati çekiyor. Şirketin sahibinin Usame Bin Laden'in öldürülmesi operasyonunda yer alan eski bir CIA ajanı Phil Reilly olduğunu öğrendik. Peki bu karanlık şirket sahaya girdiğinde ne mi oldu? Tam 1760 masum Filistinli yardım noktalarında katledildi. Gazze'deki skandallardan 9 ay sonra SRS'nin faaliyetlerine son verildiğini fark ettik. Bölüm 4. İsrail ordusundaki günleri. Goffman, ordunun kendisini akademik eğitim için görevlendirdiği günlerde Bnei David Akademisi'nde haftanın bir günü Yahudi tarihine yönelik çalışmalarla ilgilenmiş. Seküler geçmişi olmasına rağmen dindarların bulunduğu bir ortamda kipa takmadan eğitimini sürdürdü. Ordudaki resmi kariyerine 1995 yılında tankçı olarak başladı. İsrail'in Güney Lübnan'ı işgal ettiği günlerde tank takım komutanıydı. Hizbullah'a karşı sıcak çatışmalara girdi. O günlerde 71. Tabur bünyesinde askerdi. 1997-2000 yılları arasında Lübnan'da bulundu. 28 Eylül 2000, 8 Şubat 2005 arasında devam eden 2. İntifada sırasında İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının başındaki isimdi. O günlerde çok sayıda Filistinlinin uzun süren gözaltı, kötü muamele ve evlerinin yıkıldığı anlara şahit olduk. Goffman, İsrail tanklarını dar sokaklara soktu ve meskun mahal saldırılarında hedef olmasına sebep oldu. Filistinlilere yapılan zulümler sebebiyle insan hakları ve hukuki prosedürleri önemsemediğini anlıyoruz. 2006'daki Lübnan Savaşı'na da katıldı. 2008'deki dökme kurşun saldırıları sırasında da Gazze'de bölük komutanıydı. Saldırının en büyük skandallarından birisi masum Filistinlilerin üzerine beyaz fosfor bombası atıldığı anlardı. Beyaz fosfor havayla temas ettiğinde tutuşan ve insan derisinde kemiğe kadar inen derin yanıklara yol açan kimyasal bir madde. 6 Ocak 2009'da Birleşmiş Milletler tarafından yönetilen El Fakura okulunun yakınlarına topçu saldırısı düzenlendi. 40'tan fazla masum sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda görev alan bazı askerler tarafından sessizliği bozmak adı verilen bir organizasyon kurulmuştu. Silahsız sivillere ateş açılması, meskene tecavüz ve sivil halkın canlı kalkan olarak kullanılması gibi insanlık dışı emirler aldıklarını itiraf ettiler. Goffman, 2015-2020 yılları arasında Batı Şeria'daki Etzion Bölgesel Tugayı'nın komutanlığını yaptı. Yaklaşık 400 kişiyi gözaltına aldı. Okullar ve camilere baskın düzenlediler. Gazze'deki Şucaiye Savaşı sırasında orantısız güç kullanıldı. Şucaiye'de tek bir gün 60'tan fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 120 Filistinli şehit edildi. Goffman bu trajedinin baş sorumlularından olarak tarihin utanç listesindeki yerini aldı. Çünkü yıkımın organizasyonunu sağlayan 36. Tümen'in planlama katında çalışıyordu. O günlerde sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik zulümler devam ediyordu. İsrail'in en seçkin birliklerinden Golani Tugayı'na ait M-113 tipi zırhlı personel taşıyıcı pusuya düşürüldü ve havaya uçuruldu. 7 İsrail askeri öldü. Gazze'deki şaibelerden sonra albay oldu. Batı Şeria'da görev yapan Etzion Tugayı'nın başına getirildi. Dönemin İsrail İç İstihbarat Servisi Shin Bet ve üst komutanlarından habersiz bir şekilde Filistinli esnaflardan oluşan kendi özel muhbir ağını kurdu. Durum ortaya çıktığında siciline işleyecek şekilde kınama cezası aldı. Skandalın büyüklüğü nedeniyle Etzion Tugayı'ndaki görevinden alındı. Ancak Netanyahu'ya olan yakınlığı nedeniyle başka bir birimde görevlendirildi. Tüm skandallarına rağmen Goffman'ın yükselişi kesintiye uğramadan devam etti. 2017 yılında İsrail'in en eski askeri birimlerinden olan 7. Zırhlı Tugay'ın komutanlığına getirildi. Goffman 7. Tugay'ın başına geçtiğinde ordunun hantallaştığını söyledi. Ona göre tanklar daha aktif olmalı. O günlerde Genelkurmay'la arasında fikir ayrılığı vardı. Bölüm 5. Goffman'ın gençliğindeki Aşdod nasıl bir yerde? Size Goffman'ın göç ettiği günlerdeki Aşdod'un çehresini anlatmak istiyorum. Aşdod o dönemde İsrail'in çehresini değiştiren Büyük Aliyah dalgasının tam merkezindeydi. Büyük Aliyah kelime olarak büyük göç anlamına geliyor.
İsrail tarihinde özellikle 1980'lerin sonundan 1990'ların ortasına kadar eski Sovyetler Birliği'nden yapılan göçleri açıklamak için kullanılır. Eski Kudüs İşleri Bakanı Zeev Elkin'i de Rusya doğumlu Yahudilerden üst mevkilere gelmiş isim olarak örnek gösterebiliriz. O günlerde Aşdod'daki liman ülkenin en büyük limanıydı ve İsrail'e giren malların yaklaşık %60'ı buradan geçerdi. 1991'den itibaren şehir altyapı yatırımları ve göçle birlikte büyüme sürecine girdi. 10 yıl içinde nüfusunu ikiye katlayarak İsrail'in 6. büyük şehri oldu. O tarihlerde Aşdod'da sokağa çıksanız muhtemelen market alışverişlerinizi yaptığınız yer veya kahve içtiğiniz dükkanın sahibinin Rus Yahudisi olma ihtimali çok yüksekti. Çünkü 1990 ila 2001 yılları arasında Aşdod 100.000'den fazla Rus Yahudisini kabul etti. Özellikle Yud Gimmel bölgesinin nüfusunun %75'i Sovyetler Birliği'nden gelen göçmenlerden oluşuyordu. Buranın resmi adı 13. Mahalle olarak biliniyor. Sokaklarda İbranice'den çok Rusça duyuluyor. Rusça gazeteler basılıyor ve marketlerde Rus mutfağına özgü ürünler satılıyordu. 9 Mayıs Zafer Günü yürüyüşleri gibi Sovyet gelenekleri şehir hayatının bir parçası haline gelmişti. Goffman evli ve 3 kız çocuğu babası. Ancak Mossad geleneğine uygun gizemli profili hikayesi sebebiyle eşinin ve kızlarının adlarına ulaşamadık. Güvenlik gerekçesiyle internette bir takım temizliklerin yapıldığını anlıyoruz. Yahudilik anneden geçtiği için annesi hakkındaki bilgileri paylaşmıyor. Goffman'ın babasının Vladislav'ın anestezi uzmanı olduğunu öğrendik. Rusya'daki günlerinden bir hastanenin başhekim yardımcılığına kadar yükseldiği biliniyor. İsrail'deki ilk yıllarında ailesini geçindirmek için bir süre güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Asaf Harofe Hastanesi'nde yakın zamana kadar iyileşme ünitesi ve solunum yoğun bakım ünitesini yönetti. 2018 yılında bir grup meslektaşıyla timus tümörü şüphesi olan hastalarda robotik mediastinal cerrahi, İsrail'deki ilk deneyim başlıklı makale yazdığını tespit ettik. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İsrail'in en kapalı kutusu olan Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'da alışılmışın dışında bir dönem başlıyor. Kurumun başına ilk kez istihbarat kökenli olmayan ve askeri geçmişi tartışmalarla dolu bir isim gelecek. Yeni Mossad direktörü Goffman hakkında derin araştırma yaptık. Netanyahu devlet geleneğini bozdu.